Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifle yine birlikteyiz. Beraber tavşan öreceğiz. Beyaz bir tavşanımız var. Bu nedenle ben yine beyaz iple öreceğim. Siz farklı renkte iplerle de örebilirsiniz. Yanakları için pembe kullanacağım. Burnu için fuşya rengi. Siyah için de, gözler için de siyah ip kullanacağız. Göz de takabilirsiniz. Vidalı gözlerden de kullanabilirsiniz. Nasıl dilerseniz öyle örebilirsiniz. Tavşanımızı örmeye kafasıyla başlayacağız. Ve diğer parçalarını da sırasıyla öreceğiz. Ben beyaz ipimi alıyorum. Ve örgümüze yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Sihirli halka içerisine 6 sık iğne ile başlıyorum. 4 5 6 sık iğne yaptım. Tabi yine ayrıntılı olarak anlatacağım. Dediğim gibi daha profesyonel olan arkadaşlarımız biraz sıkılabilirler. Ama yeni başlayan ve örgü oyuncak yapmaya yeni öğrenmeye başlayan arkadaşlarımız için de biraz ayrıntılı anlatmam gerekiyor. Şimdi ilk sırada sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yaptık. Bu sırada her deliğe 2 tane batıyoruz. 1 2 1 2 ve bu şekilde 12 tane sık iğne öreceğiz. 10 11 12 birleştiriyorum ipimi ve bir zincirle çıkıyorum. Bir sık iğne bir arttırma yapacağım. Bu sırada da 18 adet sık iğnemiz olacak. Bir sık iğne bir arttırma, bir sık iğne bir arttırma, bir arttırma, bir sık iğne bir arttırma. Arttırma ile bitecek sıramız ve birleştiriyorum. Şimdi bir sık iğne, bir tane arttırma, 2 sık iğne, bir tane arttırma, 2 sık iğne, bir arttırma, 2 sık iğne, bir arttırma, 2 sık iğne, bir arttırma. Böyle devam ediyoruz. Ve bir tane sık iğne ile sıramızı bitiriyoruz. Bu sırada da 24 adet sık iğnemiz olacak. Şimdi 3 sık iğne bir arttırma yapıyorum. Sık iğne, bir arttırma, sıranın sonuna kadar böyle örüyorum. 3 sık iğne bir arttırma.
sıramı bitiriyorum. Bu sırada 2 sık iğne, bir arttırma ile başlayacağım. Bir arttırma, 4 sık iğne, bir arttırma, 4 sık iğne, bir arttırma, devam ediyorum. Sık iğne, bir arttırma, 4 sık iğne, bir arttırma ve 2 sık iğne ile bitiriyorum sıramı. Şimdi 5 sık iğne, bir arttırma yapacağız. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne, bir arttırma, devam ediyoruz. 5 sık iğne, bir arttırma, 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 5 sık iğne, bir arttırma yapıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi bu sıramızda da 42 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi 7 sıramız bitti. 2, 4, 6, 7. 8 ve 12. sıralar 42 tane hiç arttırmadan, azaltmadan örüyoruz. Yani şu an 8. sırayı öreceğim. 8, 9, 10, 11, 12. 5 sıra. 5 sıra 42 örüyorum. Ben örmeye başlıyorum. Siz de 5 sıra 42 tane her sırada olmak üzere örüyorsunuz. Evet. Başlıyoruz şu an. Evet arkadaşlar. 5 sıramızı tamamladık. 5 sıra ördükten sonra şimdi azaltmalara geçeceğiz. Eksiltmelere geçeceğiz. 5 tane sık iğne ve bir azaltmayla başlıyoruz. Aslında ben azaltma yaparken şöyle ters çeviriyorum. Çünkü daha düzgün bir kapama oluyor. Siz de böyle deneyebilirsiniz. Beş sık iğne, bir azaltma yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 4, 5 sık iğne, bir azaltma, 5 sık iğne, bir azaltma, 5 sık iğne, bir azaltma, 5 sık iğne, bir azaltma yapıyorum.
Şimdi 2 sık iğne, 2, bir azaltma, 4 sık iğne, bir azaltma, 4 sık iğne, bir azaltma, 4 sık iğne, bir azaltma, 4, bir azaltma ve sıramızı daha varmış bitimine. 1, 4 sık iğne, bir azaltma, sıramızın sonunu 2 sık iğne ile bitiriyoruz. Şimdi tekrar çevireceğim. Bu sıramızda 3 sık iğne, bir azaltma yapacağız. 3, bir azaltma, 3 sık iğne, bir azaltma, 3 sık iğne, bir azaltma, 3 sık iğne, bir azaltma yapıyoruz. Üç sık iğne, bir azaltma, bir azaltma ile bitiriyoruz sıramızı. Şimdi bir sık iğne ile başlıyoruz. Bir azaltma, iki sık iğne, bir azaltma, iki sık iğne, bir azaltma, iki sık iğne yan yana, bir azaltma, iki sık iğne, bir azaltma, iki sık iğne, bir azaltma ve bir sık iğne ile bitiriyoruz. Ve sıramızı birleştiriyoruz. Gittikçe kapanmaya başladı. Bu sırada bir sık iğne, bir azaltma yapacağız. Bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma. Şimdi biraz iyice kapanmadan ve işimiz zorlaşmadan içini elyafla dolduralım. Sıkı bir şekilde içini dolduruyoruz. Çok da gevşek doldurmayalım. Dik ve düzgün durmaz kafamız.
Şimdi bakın, daha boşluk var. Biraz daha doldurabiliriz. Zaten ben bir sıra daha öreceğim. Tam kapamadan birazcık daha dolduracağım içine. Evet. Şu sıramızı bir tamamlayalım önce. Nerede kalmıştık? Bir azaltma yapmıştık. Şimdi bir sık iğne, bir eksiltme, bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma. Sıramızı birleştiriyoruz. Bir zincirle çıkıyoruz. Şimdi şurada bir boşluk var, gördüğünüz gibi. Orayı da biraz dolduracağım. Tam kapatmadan önce. Aman dikkat edin, ipi kesmeyelim. Siz de makas kullanıyorsanız doldururken. Ama birazcık sivri bir maddeyle doldurmanızda fayda var. Çok daha düzgün oluyor. Ama dikkatli bir şekilde. Şimdi sürekli eksilteceğiz, azaltacağız. Nasıl tabir ederseniz. Kimileri eksiltme diyor, kimileri azaltma diyor. Şimdi birer tane azaltacağız. Bir, ikinci azaltmamız. Üç, ve 4, ve 5. Sonuncu eksiltmemizi de yapıyoruz. Ve bitireceğiz şimdi. İpimizi kesiyoruz. Uzun bırakmamıza gerek yok. Dikiş ipini gövde bitiminde bırakacağız çünkü. Şimdi şu ipimizi de herhangi bir noktadan tığımızı sokup içine çekelim ve temizleyelim. Evet, gördüğünüz gibi tavşanımızın kafasını tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tavşanın kulaklarını örmeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar videomuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyor. Herkese güzel, bol örgülü günler diliyorum. Hoşça kalın.